arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi badem örneği ile yastık yapacağız. Daha önce battaniye yapılışını paylaşmıştım. Bugün de sizlere yastık modelini paylaşacağım. Yarım olarak ister de bütün olarak modeli yapabilirsiniz. İkisini de sizlere tarif edeceğim. Bu modeli yaparken ben bu şekilde %100 akrilik ip kullanmıştım. %100 akrilik 4 medium. Normalde 6 mm tığ ile yapılıyormuş. Ben 6,5 mm tığ kullandım. İpimin gramajı 454 gram, 932 metre. Belki bu ağırlık ve uzunluk birimi size ipin kalınlığı için yardımcı olacaktır. Ben bu şekilde 3 adet ip kullandım. Üçüncü ipte ilk önce bu yastığı yaptım. Ondan sonra kalan ipi battaniyemi kullandım. Yani battaniye ve yastığa toplamda bu şekilde 432 metrelik 3 adet ip kullandım. Battaniyem normal ölçülerden biraz küçük oldu. Yastığa kullandığım için eğer yastık yapmasaydım 3 tam ip battaniyeme yetecekti. Ben yastık da çıkarmak istediğim için ilk önce bir adet yastık çıkardım. Diğer kalan iplerimi battaniyeme kullandım. Bu şekilde bir ipin yaklaşık 454 gramlık bir ipin yaklaşık 300 grama yakın ipi yastığa gitti. Kalanını battaniyeye kullandım. Bu modeli yaparken 6,5 mm tığ kullandım. İpim %100 akrilik. Ben yurt dışında yaşadığım için yabancı bir marka ip kullandım. İpimize bakarak alırsak sizin için daha iyi olur. Türkiye'de hangi ipleri kullanabilirsiniz bilmiyorum. Aynı marka, aynı özellikte bir ipi farklı bir renkte aldığım zaman bile kendi aralarında farklılık gösteriyor. Şimdi ben bu yastık kılıfı üzerinde göstereceğim nasıl ölçü alıyorum diye. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Zincir sayısının bir önemi yok. Bu yastığın boyunca yapacağız. Şimdi ben yastığın boyunda zincir çektim. Dönüş için 3 tane zincir çekeceğim. Yani ilk trabzanımız sayılacak. 1, 2, 3. Bu bizim şimdi ilk trabzanımız sayılıyor. 4. zincirin üzerine batarak bir trabzan yapıyorum. Yanındaki zincire batarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün zincirlerin üzerine birer tane trabzan yapacağız. Her bir zincirin üzerine bir tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün zincirlerin üzerine yapalım. Şimdi sonuncu zincire de trabzan yapıyorum. Sonuncu zincire de trabzanımı yapıyorum. Şimdi artık döneceğim. Diğer tarafı yapacağım. Tığımı doluyorum hiç zincir çekmeden. Bu sonuncu trabzanın battığım yere değil, bu yanındakinin battığı yere batacağım. Bu benim kenar olacak. Bu son trabzan kenar olacak. Yanındakinin, bakın buna değil, yanındaki trabzanın battığı yere batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın battığı yere batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu trabzanların diğer yönüne de bir sıra trabzan yapıyoruz. Aynı battığımız yere batıp birer trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar. Diğer yastıklarda yaptığımız metodu uyguluyoruz. Bütün trabzanların battığımız yere batarak sıra sonuna kadar birer tane trabzan yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu diğer tarafta yaptığımız gibi bu ilk trabzan sayılıyor bu. Onun battığım yere batmayacağım. Onun yanındaki trabzanın oraya batarak sonuncu trabzanımı yapıyorum. Ve sonra sıramı birleştireceğim. Bu benim kenarım sayılıyor.
sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. Bir zincir çekiyorum. Sonra bütün trabzanların üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün trabzanların üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde buradan dönerek sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığımı batıp birleştiriyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Şimdi bu sırada trabzan yapacağız. Modeli vermeye başlayacağız. Şimdi bu ilk trabzan, bunun üstünde yapmış sayılıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. İkinci trabzana geliyorum. İkinci trabzanın bu şekilde arkasından yapıyoruz. Bu modelde ikinci sırada trabzan yapıyoruz ama bir tanesi sık iğnenin tepesinde olacak. Bir tanesi trabzanın arkasında olacak. Şimdi ilkini yaptık. İkincisini trabzanın arkasından beri ipimi alıyorum. Normal trabzan yapıyorum. Sadece dikkat etmemiz gereken şey, biraz uzun tutuyoruz. Ondan sonra trabzanımızı yapıyoruz. Kısa yaparsak aynı boyda olmayacak. Tığımı doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batarak normal bir trabzan yapıyorum. Bakın, bunu uzun yapmamızın sebebi bununla aynı boyda olması için. Tığımızı doluyoruz. Bunun üzerine yaptık. Şimdi sıradaki trabzanın arkasından beri ipimizi alıyoruz. Biraz uzun tutuyoruz. Ondan sonra trabzanımızı yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Sıradaki trabzanın tepesine, yani sık iğnenin tepesine normal bir şekilde trabzanımızı yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz ve bunu az önce yaptık. Sıradaki trabzanın arkasından beri ipimizi alıyoruz. Biraz uzun tutuyoruz ve bu şekilde trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde iki trabzan yapıyoruz. Bir tanesi normal. Şimdi sıradaki trabzan tepesine bir adet normal trabzan yapıyorum. Ve tığımı doluyorum. Bu aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Şimdi az önce bu trabzanın üzerine yapmıştım. Ve sıradaki trabzanın arkasından ipimi alıyorum. Birazcık uzun tutuyorum ve trabzanımı yapıyorum. Aynı boyda olmaları için. Bunu sıradaki trabzanın tepesine tekrar bir trabzan yapıyorum. Normal bir şekilde. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. 2 defa dolayıp sıradaki trabzanın arkasından beri ipi alıp hiç uzatmadan ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, bu şekilde 3 seferde çekebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben bunun görüntüsü daha hoşuma gittiği için bu şekilde yapıyorum. Size hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bana bu daha kolay ve daha hoş görünüyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda bu tepedeki trabzan sayılıyor. Sonuncusu bu trabzanın arkasından yapmamız gerekiyor. Sıramızı o şekilde ayarlayalım. Eğer denk gelmiyorsa arada bir yerde yedirelim. Şimdi ben sonuna kadar geldim. Bu benim trabzanın üstündeki trabzan sayılıyor. Şimdi benim arkadan yaparak bitirmem gerekiyor. Sonuncu trabzanı da bunun arkasından beri yapıyorum. Uzun tutarak trabzanımı yapıyorum. Ondan sonra sıramı birleştiriyorum. Bakın, bir normal, bir uzun ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sırada diğer sırada yaptığımız gibi bütün trabzanların üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Artık modelimiz bundan sonrası aynı. Bir sıra bu şekilde trabzan yapıyoruz ve bir sıra bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Hepsinin üzerine birer tane batarak sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıranın sonuna kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum ve yeni sıraya başlıyorum. Üç zincir çekiyorum. Şimdi bu uzun trabzanın üzerine normal trabzan.
normal trabzanımızı yapmış sayılıyoruz. Şimdi yanındaki trabzana, yani şu arkada kalan trabzanın arkasından yapıyoruz bu sefer. İpimizi oradan alıyoruz. Biraz uzun tutuyoruz. Ondan sonra trabzanımızı yapıyoruz. Uzun trabzanın üzerine normal trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Diğer sırada yaptığımız normal trabzanın, yani kısa trabzanın arkasından beri ipimizi alıyoruz. Uzun tutarak trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi uzunların üzerine kısa, kısaların arkasından beri de uzun yapacağız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olacağız. Tığımızı doluyoruz. Bu uzun trabzanın üzerine normal trabzan. Tığımızı doluyoruz. Hiç zincir çekmeden bu arkada normal trabzanın arkasından beri yapıyoruz. İpimizi uzun tutuyoruz ve normal trabzanımızı yapıyoruz. Modelimiz tamamen bu şekilde. Bundan sonraki sıra sık iğne, ondan sonraki sıra aynı bu şekilde olacak. Diğer sırada da bu normal trabzanın arkasından yapacağız. Her zaman bu aradaki normal trabzanın arkasından beri alacağız. Bu son iki sırayı tekrarlıyoruz. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar. Şimdi modeli isterseniz kısa da yapabilirsiniz. Yarım yastık, tamamen bütün yastık da yapabilirsiniz. Şimdi yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Ondan sonra diğer detayı göstereyim. Ben bir tane yastığı bu şekilde yarım yaptım. Yarım da değil, aşağıdan biraz yüksekte. En son iki sıra sık iğne yaparak pomponlara ekledim. İsterseniz bu şekilde tamamen yastığı kaplamadan da yapabilirsiniz. İsterseniz şimdi göstereceğim şekilde tamamen örgü örerek de yapabilirsiniz. Pompon yapılışı için daha önce video paylaşmıştım. Yapılışı için oraya bakabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Linkine tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. Tamamı bu örnekten olan kısmını göstereyim size. Onu da aynı yastığın boyunca yapıyoruz. Şimdi ben yastık kılıfımı yastığın boyunca ördüm. Yastığa da geçirip size gösteriyorum. Yastığın boyunca ördüm. Şurası daha tam ulaşmıyor ama sık iğne yapınca ulaşacak. Çünkü daha sıra eklemek istemedim. Bu kenarlardan taşıyor. Bu kenarlarda potluk olacak. Bu kenarların boyuna kadar ördüm. Bu köşeden bu köşeye kadar ördüm. Şimdi sık iğne yapınca, düğmeyi takınca burası kapanacaktır. Önemli olan bu kenarlar. Şimdi tekrar sık iğneye başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Birinci sıra sık iğnemi tamamladım. Şimdi ikinci sıra sık iğnemi de boydan boyaya yapıp o sıramı da tamamlayacağım. Üçüncü sırada ilk yerini göstereceğim. Şimdi ikinci sırayı da tamamlayalım. Şimdi ikinci sıra sık iğneyi de tamamladım. Şimdi üçüncü sıraya devam edebilmem için ilk yerlerini tespit etmem gerekiyor. İlk yerlerini belirledikten sonra üçüncü sıramıza devam edelim. Ben 3 tane bu şekilde büyük düğme kullanacağım. O yüzden sadece 3 yere düğme ekleyeceğim. Eğer sizin düğmeleriniz daha küçükse 4 tane de ekleyebilirsiniz. Şimdi ilk önce kenardan kenara ortasını buluyorum. Bir düğme ortasına yapacağım. Diğer iki düğmenin yerinde bulmak için ortadan diğer kenara katlıyorum. Bu şekilde diğer düğme yerinde tespit ediyorum. Ve aynı şekilde diğer tarafa yapıyorum. Kenardan ortaya ölçüyorum. Buradan da bir ilik yeri ayarlıyoruz. Şimdi ben bu işaret aldığım yerlerde düğmemi ölçüyorum. 3 sık iğne bıraktığım zaman bana yeterli geliyor. Siz de düğmenizi ölçün, kaç tane sık iğnenin üzerine denk geliyorsa o şekilde orada boşluk bırakacağız. Şimdi ben buraya kadar sık iğne yapıyorum. Burada gösteriyorum ne yapıyorum diye. İşaret aldığım yerin bir öncesinin yanındayım şu anda.
3 tane sık iğne yeri bırakmam gerekiyordu. Bir sağından bir solundan bırakacağım. Ve burada iz sürme tekniği yapacağım. Aslında direkt zincir çekip ilmeğe de başlanabilir. Ama bu kısım çok esnemesini istemediğim için burada iz sürme yapıyorum. Arkadaki telden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Aynı şekilde bunu da arkadaki telden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Ve üçüncüsünü de aynı şekilde yapıyorum. Arkadaki telden alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Ve sıradaki sık iğnenin tepesine normal sık iğnemi yapıyorum. Sadece 3 tane sık iğnenin tepesine bu şekilde yaptım. Burası çok esnemesin diye. Şimdi diğer iliğin oraya kadar, yani işaret aldığım bir önceki ilmeğe kadar sık iğnemi yapıyorum. İşaret aldığım sık iğnenin yanındakine kadar geldim. Ve burada da aynı şeyi yapıyoruz. Bu 3 tane ilmeği iz sürme tekniği yaparak geçiyorum. Ve üçüncüsünü de aynı şekilde yapıyorum. Ve dördüncüye normal sık iğne yapıyorum. Eğer sizin düğmeniz daha küçükse düğmenize denk gelecek şekilde burada bırakın. Bu sonuncuyu da aynı işlem yapıyorum. Sadece tek tarafta yapıyoruz bu işlemi. Diğer tarafta normal sık iğnemi yapacağım sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar sık iğnemi yaptım. Şimdi az önce ilik yeri açtığımız yerin son sık iğnesine kadar normal sık iğnemizi yapalım. Bir zincir çekiyorum ve yeni sıra sık iğneme başlıyorum. Buraya kadar sık iğnemizi yapalım. Son sık iğnenin üzerine kadar geldim. Şimdi aşağıda 3 tane sık iğnenin üzerine iz sürme yapmıştık. Şimdi onların yerine 3 tane zincir yapıyorum. Siz burada ne kadar kestiyseniz o kadar zincir çekin. Ben 3 tanesine iz sürme yapıp kesmiştim. Onun yerine 3 tane zincir yapıyorum. Ve ilk sık iğnenin tepesine batarak normal sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde ilik yeri açılmış oluyor. Diğer yerlere de aynı işlemi yapıp sıra sonuna kadar yapalım. Bu sıramı da tamamladım. Şimdi yeni sıraya tekrar başlıyorum. Bir zincir çekip sık iğne yapıyorum. Buraya kadar normal bir şekilde sık iğnemi yapıyorum. Bu son sık iğneye kadar yapalım. Zincire kadar geldim. Buraya 3 zincir yapmıştım. 3 zincir yaptığım için bunun üstüne 3 tane sık iğne yapıyorum. Eğer sizin zincir sayınız farklıysa, 1 ya da 2 ise zincir sayısı kadar sık iğne yapıyoruz. Şimdi benim 3 taneydi. 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum ve sıradaki sık iğnenin tepesine batarak sıramı aynı şekilde devam ediyorum. Diğer ilik yerlerine de aynı şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi bu sırayı da sıra sonuna kadar geldim. Bunun üzerine son bir sıra daha tamamen hepsinin üzerine bir sık iğne yaparak yastığımızı bitiriyoruz. Bunların üzerine de birer tane sık iğne yapıyoruz. Diğer bütün sık iğnelerin tepesine birer tane yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Bir zincir çekip ipimi tamamladım. Bir zincir çekip ipimi kestim. Bu ipimi şimdi bu arkada saklayacağım. İpimizi bu arkada saklayalım. Şimdi düğmemizi dikelim. Şimdi bu iliklerin tam ortasında denk gelen yere diğer tarafta düğmemizi dikeceğiz. Şuraya denk geliyor. Tam ortadaki sırada düğmemizi dikelim. Düğme bu tarafta olacak. Düğmenin olduğu tarafta düğümü bırakıyorum. Arkası temiz durması için. Burada düğme olacak. Düğüm de orada olsun. Bu şekilde bir sefer
düğüm atalım buraya. Kalın bir ip olduğu için 2 sefer geçmem yeterli oldu. Ben tekrar bu tarafa geleceğim düğmenin altına. Düğümümü düğmenin altında atacağım. Bu şekilde biraz diğer tarafa doğru giderek ipimi keseceğim. Bu şekilde diğer düğmeleri de dikelim. Düğmelerini de diktim. Altında, düğmenin altında düğüm atınca bu şekilde arkası da temiz oldu. Ve yastığımız bitiyor. Bu şekilde. İstediğiniz zaman takıp istediğiniz zaman çıkarıp yıkayabilirsiniz. Bu şekilde bu da bitmiş oluyor. Bu aşağıda kalıyor. Ben bunu kolay olması için bu şekilde dönerek yaptım bu alt kısmını. Modelin yapılışı bu kadar. Tek parça halinde dikişsiz bu şekilde yapıyoruz yastığımızı. İstediğiniz zaman çıkarıp yıkayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde, isterseniz de bu şekilde yarım yapabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Videoların devamı için beğen tuşuna basmayı unutmayın.